Teknoloji günlerinden herkese merhaba. Ben Ayşegül Kadem. Bugün bilgi teknolojileri kurumsal mimari eksperi Oğuzhan Ceylan Bey bizlerle. Oğuzhan Bey merhabalar. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. E, Merhabalar Ayşegül Hanım. Ben teşekkür Nasılsınız ederim. Burada öncelikle? çok teşekkürler. İyiyim. Sizleri sormalı. Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. İsterseniz sorularımıza geçelim. Bir kurumsal mimar ne iş yapar? Hangi alanlarda çalışır? Bize kısaca kendinizden ve Türk Telekom'da yaptıklarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii Türk Telekom'da 7 senedir çalışıyorum. İlk başta çözüm ekiplerinde çalıştım. Ekip lideri olarak. Daha sonra yaklaşık son 4 senemi de işte kurumsal mimari ekibinde yürütüyorum. Aslında kurumsal mimari biraz çözüm tarafından farklı bir pozisyon. Yani benim için farklı bir geçiş oldu. Çünkü işin biraz daha stratejik yanını görmemizi gerektiren ve iş tanımı da teknoloji ekiplerinden biraz da farklı olan bir ekip. Çünkü genelde şirketlerde hani iş birimleri, teknoloji ekipleri ve dışarıdaki piyasa, ekosistem dediğimiz bu üç bacağın arasına yer alan bir köprü görevi alan bir profil aslında kurumsal mimar. Genelde peki hani nasıl birleştiriyoruz? Bu köprüleri nasıl kuruyoruz? Aslında bu departmanların veya bu departmanlar altında çalışan birimlerin önlerine bir takım merdivenler koymak, işleri fazlandırmak, kalıcı kılmak veya yürürlüğe girebilir hazırlığa getirmek, bu ısınma safhalarını gerçekleştirmek gibi görevler aslında stratejik olarak bunların hazırlanması hep bizim görevlerimiz arasında. Hani çok kısa böyle ifade edebilirim kurumsal mimarın görevlerini. Peki bu saydığınız alanlardan en çok üzerinde çalışılan alan hangisi? Birçok alandan bahsettiniz. Aslında şöyle bizim tabii biraz da teknoloji ekibinde olduğumuz için kurumumuzda ona bağlı olduğumuz için teknoloji tarafındaki görevlerimiz ağır basıyor. Örneğin projeler veya strateji çalışmalarındaki, yol haritası çalışmalarındaki çıkmaz noktalar bizim en çok uğraştığımız konular aslında, konu başlıkları arasında yer alıyor. Örneğin bir projede iki ekibin e, bir görevi hangisinin üstleneceği veya bir bulunmayan yetkinliğin nereye adresleneceği, yeni bir ürün mü alınacak veya var olan bir yetkinlikle mi doldurulacak gibi kararların verildiği noktalar bizim en çok uğraştığımız alanlar. Bu bazen dediğim gibi sistemde yani Türk Telekom'un teknoloji ekiplerine hiç olmayan bir yetkinliğin kazandırılması şeklinde de vuku bulabiliyor ki bu bir teklif RFP gibi bir sürece ilerliyor veya var olan bir yetkinliğin kime adresleneceği konusu genelde teknoloji ekiplerinin çok hani sıkıntı yaşadığı bir mevzu. Tabii burada yararlandığımız global kaynaklar var, tecrübemiz var, ekip tecrübemiz ve şirketin bu zamana kadar gelmiş tabii ki birikimi var. Gerek uygulama gerekse işte deneyim anlamında hepsinden faydalanıyoruz diyebiliriz. Çok teşekkürler. Ee, Diğer bir sorumda sıfırdan iyi bir kurumsal mimar olmak için neler önerirsiniz? Şöyle aslında tabii ben çoğu arkadaşıma göre yeni bir mimarım. 4 senelik mimarlık yapıyorum ama dolu dolu yaşamaya çalıştım diyeyim. Her şeyden önce tüm eğitim, sertifikasyon, işte birçok hard skill'in yanında benim özellikle vurgulamak istediğim bir soft skill, o da iletişim ve network kurabilme becerisi. Çünkü bir kurumsal mimar olarak aslında dokunduğumuz noktalar çok fazla. Şu an biz tüm kurumsal mimar ekibi olarak aslında IT'deki bütün ekiplerle tanışıyoruz. Onların ne iş yaptığını e, belirli bir detay seviyesinde biliyoruz. Hatta işte teknoloji, network, PS, iş birimleri yani bu kadar farklı noktaya dokunan çok farklı ekipler de var tabii. Örneğin proje ekipleri gibi, VRM ekipleri gibi. Biz de böyle çok ekibe dokunan bir ekibiz. İşte böyle bir ekip olunca da ve bu ekipler arasında bir şeyleri ikna edip, birilerini ikna edip de bir şeyleri başarmaya çalışıyorsanız, bir hedefi gerçekleştirmeye çalışıyorsanız iletişimimizin çok kuvvetli olması gerekiyor. Yapıcı olmak gerekiyor. Tabii bunların yanında bir takım deneyimi de kazanıyor olmak gerekiyor. Çünkü stratejik aksiyonlar alınıyor sürekli. Yol haritaları koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki şirket 5 sene sonra buraya gidecek. Şu uygulamaları kapatıyoruz, bunları açıyoruz. Bu noktalarda yöneticilerle sıkı bir bağ içerisinde olup sürekli olarak değişen noktalarda aynı çevik yaklaşımlarda olduğu gibi stratejiyi de kolayca değiştirebilmek, çevikleştirebilmek gerekiyor.
bu konuda da esnek olması gerekiyor kurumsal mimarların. Globaldeki kaynaklardan da olabildiğince faydalanması gerekiyor. Çünkü bizim bir kanadımız sürekli olarak dünya tarafında, dünya pazarında kalıyor. Bu da inovasyon tarafındaki yenilikleri kurumumuza aktarmamız için çok gerekli bir şey. Çok teşekkürler. Rica Son ederim. soruma geçiyorum. Eğitim ve sertifika anlamında tavsiyeleriniz var mı? Şöyle tabii bu soft skill'lerin yanında az önce bahsettiğimiz bu konuda da yani mimarlık rolünde de daha önce atanmış birikimli sertifikasyon programları var. Bunlardan en çok bilinenleri framework olarak çıkanlar TOGAF framework'ü ve bununla ilgili de ciddi sınavlar yapılıyor, eğitimler yapılıyor. TOGAF, Zahman ve benzeri hani birçok framework var. Yeni gelen yaklaşımlarda Yalın EA, işte Toyota tarzı kurumsal mimari ve benzeri yaklaşımlarda tabii bizim aslında Next Generation EA dediğimiz kurumsal yeni nesil kurumsal mimar dediğimiz yaklaşımlarda belirmeye başladı. Özellikle kalite kontrol döngülerinin birçok alana sıçraması işte portföy yönetimine, proje yönetimine, yazılım geliştirmeye, e, yansıdığı gibi burada da kurumsal mimari stratejilerin implementasyonunda da artık yalın AI gibi konu başlıkları geçmeye başladı. Bunlar tavsiye edebileceğimiz alanlar. Bir de tabii Telco'ya özel TM Forum gibi aslında üzerinde el sıkışılmış standartlar dizgeleri var. Yani birçok telekomünikasyon şirketinin üzerinde anlaştığı. TM Forum tarafında da bir yetkinliğin olması gerekiyor. Özellikle Telco'da çalışacak mimar arkadaşlar için. Bu otomotivde farklı sektörlerde tabii ki farklı şirketlere veya standartlara götürebilir kurumsal mimarları. Bizim yetkinimiz burası olduğu için TM Forum'u söylüyorum. Bir de bunun yanında özellikle açık kaynak dünyayla gelişen ve özelliği artık açık kaynak dışına taşan, özellikle network oluşturmayı çok kolaylaştıran platformlara da üye olmasını öneriyoruz kurumsal mimar olmak isteyen genç arkadaşlarımıza. Örneğin biz Linux Foundation'da daha önce çalıştık. Orada işte Orange gibi, China Telecom birçok firmanın benzer profilleriyle tanışma, kaynaşma imkanımız oldu. Şimdi Türkiye Açık Kaynak Platformu'nda çalışıyoruz. Türkiye'nin bütün şirketlerindeki, bütün IT şirketlerindeki finans, telco ve benzeri bulut tarafındaki şirketlerin teknik yöneticileri ve mimarlarıyla orada tanışabiliyoruz. Bu tarz faaliyetlere gönüllü olarak katılmak ve kurumsal olarak da orada kurumumuzu temsil etmek gerekiyor diye düşünüyorum yine kısaca. Çok teşekkürler. Değerli katılımınız için de çok teşekkür ederiz. Bugünkü bu teknoloji günleri videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.